Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sonbahara yakışan şahane bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu file bluz gerçekten çok basit ve gerçekten de duruşu gördüğünüz üzere çok güzel. Yapımı çok kolay. Bütün detaylarını sizlerle paylaştım. Şöyle bakın, tam olarak böyle kısa crop da değil, uzun da değil, orta boy. Şöyle göstereyim. Pamuklu ipten çalıştım. Şöyle biraz detaylarını gösterelim. Sadece trabzanla yapılan bir model. Yapımı gerçekten çok basit. Sizler de videomu izleyerek kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir bu ekru rengini çalıştım. Bir de birkaç farklılık yaparak, modelde birkaç oynama yaparak siyah rengini çalıştım. Bu projemden sonra onu da paylaşacağım. Takipte kalın, kanalıma abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman iyi seyirler. Yapımı gerçekten çok basit, çok zevkli, şahane bir bluz oldu. Özellikle bahar aylarında vazgeçilmeziniz olacak. Şöyle bakın, kendim ördüm diye demiyorum. Gerçekten şahane bir işçilik olmuş. Çok temiz örülmüş. Böyle fabrika işi gibi duruyor. Benim çok içime sindi. Çok güzel bir proje. Çok zevkli. Örmesi çok keyifli. Dümdüz örüyorsunuz zaten. Şu yaka kesmelerinde basit birkaç püf noktası var. Onları paylaştım. Onun dışında yapımı çok kolay. Sadece trabzan yapmayı biliyorsanız eminim çok kolaylıkla yapacaksınız. Videoma geçmeden önce kanalıma destek için abone olup takip edip bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman iyi seyirler. Evet, öncelikle ipimi tanıtmak istiyorum sizlere. Ben böyle ihraç fazlası olarak bir yüncüden aldım. Koton bir ip, gerçekten bayıldım. Aşırı yumuşak, aşırı güzel. Şöyle içeriğine bakın. 100 grama 200 metrelik bir ip. %70'i pamuk, %30'u polyester. Yani son zamanlarda gerçekten içeriğini en çok beğendiğim iplerden birisi bu. Bulabilirseniz kesinlikle kaçırmayın. Ben siyah ve beyazını aldım. Mümkünse en kısa zamanda gidip diğer renklerini de almayı düşünüyorum. Çünkü harika bir ip. Hemen tığımı da göstereyim. Şöyle 3 milim tığ kullandım. Arka bedenle başlıyoruz. Arka ve ön bedeni aynı başlıyoruz. Sadece yaka kesmeleri farklı olacak. Uzunlukları da aynı olacak. Şimdi bakın, ipimi sabitledim ve şöyle orta ayarda 84 tane zincirimi çekiyorum. Çok güzel bir ip. Yumuşacık. Örümü falan mükemmel. Yani böyle bir içeriği bulmak neredeyse şu an imkansız. O çok bilinen markanın bile, artık ismini söylemeyeyim şimdi markayı kötülemek olmasın, içeriği %50 pamuk ve tanesi sanırım bir ipin 100 gramlık bir ip 48 lira civarı olmuş. Ben bunun tanesini 17 liraya aldım. Yani gerçekten çok uygun. Evet, bu şekilde 84 tane ilmeğimi atıyorum. Daha sonra model kurulumunu göstereceğim. Arka ve ön bedene aynı zincir çekiyoruz. Aynı modeli kuruyoruz ve aynı şekilde örüyoruz. Evet, 84 tane ilmeğimi attım. Şimdi şöyle 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum ve son zincirime batıyorum. Ve bakın böyle ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra arada bir tane zincir çekiyorum. Bakın bir boşluk atlıyorum, bir zincir. Bir sonrakine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Doluyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yani modelimiz aslında bundan ibaret. Gerçekten çok basit. Doladım, bir zincir atladım, bir sonrakine girdim ve ikili trabzan yapıyorum. Elimi aşırı gevşek de tutmuyorum. Aşırı sıkı da mümkünse çok gevşek bırakın ama yani sıkı bırakmayın. Gevşek bırakmanızı sıkı örmeye tercih ederim. Bu şekilde bakın, modelimiz çok basit. Arada bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine giriyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi ben sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. Daha sonra bir üst sırayı nasıl yapacağız onu göstereceğim. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Sıra sonuna geldim. Şimdi 43 tane böyle kutucuğum oldu. Ön ve arkada aynı sayı. Dönüyorum şöyle 1, 2, 3 tane zincir. Evet, 3 tane zincirimi çektim, doladım. Bakın sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve 2 seferde yukarı çıkıyorum. Arada bir zincir doladım. Bir sonrakine giriyorum.
2 seferde yukarı çıkıyorum. Yani sadece trabzanların tepesine batarak ikili trabzan yaparak örgümüzü devam ettiriyoruz. Arada bir tane zincir var. Dönüşünde nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdi bu şekilde modelimizi belli bir uzunluğa gelinceye kadar örelim. Şimdi ben öreceğim. Ne kadar ördüm sizinle paylaşacağım. Daha sonra yaka kesmesine geçeceğiz. Evet, 84 tane zincirimi attım. Modelimi kurdum. Şu an modelin ön yüzündeyiz. Modelin yapılışını biraz önce size anlattım. Şimdi artık belli bir mesafede ördükten sonra kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Yaka kesmesine geçeceğim. Şöyle güzel bir yaka yapmayı düşünüyorum. Çok böyle yakaya boyuna yapışan bir yaka istemiyorum. O yüzden de hafif eğimli güzel bir yaka düşünüyorum. Şimdi kaç santim modeli düz bir şekilde örmüşüm. Hemen onu paylaşalım. Bu arada ipe bayıldım. Yani çok güzel. Outlet olmasına rağmen gerçekten çok beğendim. 32 santim uzunluğunda düz bir şekilde ördüm. Herhangi bir artırma eksiltme yok. 84 ilmek başladım. Kutucuklarımı yaptım. Şimdi geldik yaka kesmesine. Yaka kesmesi için şöyle tutuyorum. 2'ye katlıyorum. 2'ye katladıktan sonra şöyle kutucuklarımın orta noktasını belirliyorum. Kameram kaymış, hiç fark etmemişim. Neyse, bakın. Şöyle belirliyorum orta noktasını ve buraya bir ayracımı takıyorum. Şimdi sağ ve sol kutucuklarımın eşit olması lazım. Orta noktayı bulacağım. Hemen sayıyorum. Toplamda 43 tane kutucuğum var. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 tanesi sağ tarafın olacak. Şu 22.'ye bakın, ayraç takıyorum. 21 tane de bu tarafta olması lazım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 22 tane de bu tarafta oldu. O zaman şu ikisi orta nokta olarak belirleyeceğiz. Yani orta noktamız demek ki 44 tane kutucuk varmış. Şu orta noktamız olacak. Şimdi bunu sağından ve solundan sayacağız. Şimdi bakın sıra başındayım. Şöyle modelimi belli bir noktaya kadar öreceğim. Başlıyorum. Şöyle kutucuklarımı yapıyorum. 2 3 Evet, 16 tane kutucuğumu düz bir şekilde ördüm. Şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğum açıkta kaldı. Şunu da sayarsak 6 tane. Şimdi bulunduğum noktadan dönüyorum. Direkt olarak bakın. Şöyle 2 tane zincirimi çekiyorum. Doluyorum. Ve buraya şöyle ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra araya bir zincir çekiyorum ve modelim sıra sonuna kadar devam ediyor. Yani burada ne yapmış olduk aslında? Bir tane şöyle ikili trabzan, normalde üçlü trabzan yapacaktık ya, köşe kare şeklinde olacaktı. Şimdi biz üçgene çevirdik böyle geçiş olsun diye. Yine modelimi sıra sonuna kadar normal devam ettiriyorum. Sıra sonuna kadar tamamladım. Şöyle bakın. Şimdi dönüyorum. Şu en son üçgen olan kısmı atlıyorum. Bakın şu karenin sağ tarafına gelinceye kadar, bu noktaya gelinceye kadar, yani en son şurayı yapacağız. Şöyle toplamda sayarsak, şu çaprazı saymayalım. 1-2 tane boşluk kalıncaya kadar modeli normal uyguluyorum. Burada yine kesme yapacağım. Tamam canım, bir dakika. Evet, geldim sıra sonuna. Bir zincirimi çekiyorum. Buraya batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Ardından döndüm. Sadece 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, şimdi sıramı normal bir şekilde tamamlıyorum. Diğer sırada da sıra sonuna gelinceye kadar normal örüyoruz. Sıra sonunda yine dönüşte kesmemizi yapacağız. Şimdi bakın, ben bu sıramı bitireceğim. Diğer sırada da dönünce şu noktaya kadar öreceğim. Bakın. Şu noktaya kadar öreceğim. Daha sonra kesimi birlikte yapacağız dönüşte. Hemen ben tamamlayıp dönüyorum. Evet, geldim yine sıra sonuna. Bakın kaçıncı kesme sırasındayız. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten sadece dönüşlerde kestiğimiz için aslında 1,
2 üçüncü kesmeyi yapacağız dönüşte. Şimdi başına doladım. Buraya normal ikili trabzanım. Tamam kızım, geliyorum. Dönüyorum hemen. 2 tane zincir çekiyorum. Normalde dönüşlerde 3 tane zincirle dönüyoruz. Kare oluyor. Şimdi 2 tane zincirle döndüm ki üçgen olsun diye. Buraya direkt ikili trabzanımı yaptım. Ve şöyle bakın, 3. kesmemizi yapmış olduk. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Diğer sırada yine sıra sonunda kesme yapacağız. Orada görüşelim. Geldim tekrar sıra sonuna. Bence bu kadar kesme yeterli. Bundan sonrasında düz devam edeceğim omuz kısmı için. Daha sonra artık tamamen kapatacağım, ilmeklerimi keseceğim. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra kesme yaptığımız sıra. Her ön sırada yapmıyorduk, dönüşlerde yapıyorduk. Şimdi artık bu sırayla düz bir şekilde ördüm. Şimdi dönüyorum. Şöyle birkaç sıra artırma eksiltme yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kutucuğumu belli bir sayı sırada öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizinle paylaşacağım. Şimdi ben tamamlayıp dönüyorum. Evet, son yaptığım kesmeden sonra bakın, son yaptığım kesme şurada kendini gösteriyor zaten. 1, 2, 3, 4 sıra düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan ördüm. Ve artık burada ipimi keseceğim. Burada herhangi bir işlem yapmayacağım. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafta yapacağız. Burada da kesmemizi yapacağız. Daha sonra arka bedene geçeceğiz. Arka bedende detaylı, yani bu kesmeyi de detaylı olarak göstermek isterdim ama maalesef görüyorsunuz izin vermiyor. O yüzden de gösteremiyorum. Evet, iki tarafın da kesmesini aynı şekilde yaptım. Bakın bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi ön taraf bitti. Arkayla önü birleştirme vakti geldi. Evet, yaka kesmesine kadar belli bir düzeyde ördüm. Şöyle 36 sıra ördüm. Santim olarak da paylaşayım sizlerle kaç santim ördüğümü. Bu arkanın yaka kesmesine, yani ense oyuntusu, daha doğrusu yaka kesmesi demeyelim. Arkanın ense oyuntusuna kadar şöyle bakın 43 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi ense oyuntusu için bakın 14 tane kutucuğumu ördüm. Sağ taraftan dönüyorum hemen. 2 tane zincirimi çekiyorum, doluyorum ve trabzanımı yapıyorum. Daha sonra kutucukları, şurada 13 tane kutucuğumu normal modelime uygun şekilde devam ettiriyorum. Sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi 38. sıramı da örmüş oldum. 37. sıra, 38. sıra. Şimdi dönüyorum. Yine bu 13 tane kutucuğumu düz bir şekilde örüyorum. Artırma eksiltme yapmadan. Yani ense oyuntusu için sadece bir tane kutucuk kesmiş olduk. Üzerine bir sırada yakayı diğer tarafla önle bağlamak için düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra bu tarafın kesmesi bitmiş olacak. Diğer tarafı da aynı mantıkla öreceğiz. Sonra da önü hazırlayacağız ve ön ve arkayı birleştireceğiz. Evet, arkada bittikten sonra şimdi ön ve arkanın birleştirmesini yapacağız. Şu kısımda bakın, önde de arkada da en son 13 tane kutucuğumuz vardı. Bunları karşılıklı gelecek şekilde diktim. Ardından yana geçtim. Şu alttan başlamak suretiyle şöyle yukarıda bakın 19 tane önde ve arkada kutucuk kalacak şekilde koltuk altı mesafemi kendime göre ayarladım. Kalanlarını diktim. 19 tanesini kol için bıraktım. Şimdi diğer tarafında aynı şekilde yapacağız. Annem kalk. Tamam anneciğim, kalkacağım. Geliyorum anneciğim. Bak şunu göstereyim, geliyorum. Şöyle karşılıklı ilmeklerin dışta kalan kısımlarını, tamam annem geliyorum. Bakın bu şekilde dikeceğim. Bakın sağda ve solda 13 tane kutucuğu omuzlar için birleştiriyoruz. Şurada 19 tane kutucuğu bırakıyoruz. Alttakileri de yan için birleştiriyoruz. Daha sonra kolla devam edeceğiz. Şöyle bakın, tamamen video çekmeme karşı. Tamam, geliyorum kızım, geliyorum. Şöyle bakın, ilmekleri karşılıklı dikiyoruz. Çok basit. Hiçbir numarası yok. Anne tut. Tamam annem, bırakacağım. Tamam. Anne. Tamam aşkım, tamam. Evet, bu şekilde şöyle netleştireyim, dikişimi yapıyorum. Şimdi tamamlayıp döneceğim.
Evet, ön ve arka bedeni birleştirdikten sonra bu şekilde iki tarafı da şöyle yanlardan da diktikten sonra şimdi kolun ben bir tanesini hazırladım. Şöyle bakın, şuradan bıraktığımız 19 tane kutucuğun üzerinden öncelikle bir sıra sık iğne geçtim. Şöyle yakından göstereyim, bakın her kutucuğa 2 defa batarak sık iğne ile doldurdum. Ardından da 37 tane kutucuk elde ettim. Bu 37 kutucuğu da belli bir uzunlukta ördüm. Önce santim olarak söyleyeyim. Sonra kaç kutucuk varmış onu hemen söyleyeceğim. Evet, ölçtüğümde uzunluğu 47 santim uzunluğunda. Şöyle bakın, kolu biraz salaş, böyle bu şekilde gelen bir kol olacak. Kutucuk sayısı da şöyle boydan saydığımızda toplamda 37 tane 37 sıra daha doğrusu kutucuk yapmışız. Bakın bu şekilde kollar gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya da hemen başlayalım yapımını. Daha sonra zaten aynı mantık, iki tarafı da aynı şekilde yapacaksınız. Hemen bakın, şu koltuk altından birleştirme yaptığımız yerden ipimi takacağım ve buradan örmeye başlayacağım. Neden buradan örmeye başlıyorum? Şöyle bakın. Şuradaki sıra başlangıcı ne de olsa bir tık da olsa farklı olduğu için yine ben hani benzetmeye çalıştım ama bakın şurası şu sıra koltuk altında kalsın, üstte görünmesin diye koltuk altından başlıyoruz. Evet, ipimi hemen yerleştiriyorum. Tam şuradaki bakın boşluğa hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne. Şöyle bakın, her boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Bu şekilde bakın bütün boşluklara böyle 2'şer tane sık iğne yaparak döneceğim. Ta ki nereye kadar? Şu başlangıç noktasına kadar, sonra birleştirip modele geçeceğiz. Hemen ben bir sıramı tamamlayayım. Modele geçmeyi de sizlere göstermek istiyorum. Evet bakın, sıra sonuna geldim. Şimdi başladığım noktaya şöyle batıyorum. Kaydırıyorum. Daha sonra 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve yine kutucuklarımı yapmaya başlıyorum. Burada kutucuk sayısı benimkiyle aynı olmak zorunda değil. Önemli olan kendi kutucuklarınızın sağ ve sol kolunuzun birbiriyle eşit olması. Buna dikkat etmenizi öneririm. Şöyle bakın. Bu şekilde. Yani yanlış hatırlamıyorsam 37 idi sanırım. Biraz önce söylemiş olmam gerekiyor. 37 tane kutucuğum vardı benim diğer kolda. Burada da aynı sayıyı ayarlamaya çalışacağım. Eksik gelirse buradan ilmek atlayacağım. Az gelirse ilmeklerimde aynı noktaya 2 defa batarak veya da hiç boşluk bırakmadan direkt mesela kutucuğumu yaparak işlemeye çalışacağım. Şimdi 47 santim uzunluğunda ben öreceğim. Daha sonra bitiş yapacağız beraber. Tamam canım, geliyorum. Evet, kolu diğer kolla aynı uzunlukta ördüm. Şöyle bakın. Şimdi artık kapanışı yapacağım. Kenarlarından güzel bir sık iğne geçeceğim. Onu da nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, her boşluğa 2'şer tane sık iğne yapacağım. 1, 2. Sonra bir sonraki boşluğa giriyorum. 1, 2. Bir sonraki boşluğa yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Her boşluğa 2 tane sık iğne yaparak kenarlarımı oluşturuyorum. Aynı işlemi yakada ve alt kısımda da yaptım. Onları da birazdan göstereceğim size. Evet. Şimdi sıramı tamamlayayım. Kapanışı birlikte yapalım. Evet, geldim sıra sonuna. Son kutucuğuma da 2 tane sık iğne yaptım. Şöyle ilk başladığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sabitliyorum ve ipimi koparıyorum.
Daha sonra bu ipimi şöyle arkalardan daha ince bir tığ alalım. Evet, arkalardan şöyle yürütüyorum. Evet. Ardından da bakın şöyle daha sağlam olsun. Sonra kullandıkça bozulmasın diye, ip zaten katlarına ayrılan bir ipti. Şöyle giriyorum. Bir tane katı çekiyorum. Burada düğüm yapıyorum. Bu şekilde daha sağlam ve kullanışlı olacaktır. Evet. Evet, bu şekilde kolumuzu da bitirmiş olduk. Şöyle bakın göstereyim. Hırkanın yaka kısmına da aynı kolda yaptığım gibi bakın her bir boşluğa 2 tane sık iğne yaparak şöyle kenarlarından geçtim. Etek kısmına da aynı şekilde bakın her bir boşluğa 2 tane sık iğne yaparak etek kısmını da tamamladım. Şimdi ben iplerini düzelteceğim, koparacağım. Ardından da örgünün ters tarafından güzel bir şekilde ütüleyeceğim. Daha sonra da giyip karşınıza geleceğim. Bakalım nasıl olmuş. Evet, bluzu ütüledim. Bakın şöyle duruşunu göstereyim. Hazır gibi oldu. Gerçekten şahane oldu. Şöyle bakın işçiliği mükemmel. Bakar mısınız? Gerçekten inci tanesi gibi örülmüş. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şöyle bakın. Çok güzel, çok temiz bir çalışma oldu. S ve M bedene uygun. Daha salaş durmasını istiyorsanız S beden, tam üzerime otursun sıkıntı yok diyorsanız M beden için gayet uygun. Sadece 5 yumak ip kullandım. 5 yumak 100 gramlık koton ip kullandım. Ve bluzumuz hazır. Umarım sizler de denersiniz. Denerseniz üzerinize giyip bana Instagram hesabından fotoğraflarınızı atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada videolarımın devamlılığı için ve kanalıma destek için lütfen abone olup yorum yapmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.